Yerin derinliklerinde gölgelerle mühürlenmiş, kimsenin geri dönmediği bir ülke vardı. İnsan ölümle yüzleştiğinde o ülkenin kapılarının açıldığını bilirdi. Bu inancı ilk kez Sümer rahipleri anlattılar. Tapınakların en yüksek katında değil, toprağın karanlık derinliklerinde kapalı duran kapılardan söz ettiler. Bu ülkeye Kur derlerdi. Tabletlerde şöyle yazar: toprak açılır, karanlık ülkesinin kapısı aralanır, gölgenin adı burada unutulur. Kur, Sümerce dağ, ülke, yeraltı anlamına gelir. Ölülerin gittiği, canlıların asla geri dönemeyeceği bir gölgeler diyarıdır. Bu ülkenin kapısında 7 katmanlı dev bir saray yükselir, Ganzir. Tablet satırlarında şöyle yazar: karanlık ülkenin 7 kapısı vardır. Her kapıda bir bekçi durur ve geçenden adını sorar. Kur'un 7 kapısından geçen ruhlar, burada isimlerini, kimliklerini ve dünyevi izlerini geride bırakır, gölgeye dönüşür. Tabletlerde şöyle yazar: 7 kapıdan geçerken insan gölgede özüyle baş başa kalır, adı ve kimliği unutulur, ruh gölgeye dönüşür. Ölüm, Sümerli için bir yokluk değil, yolculuğun yeni bir durağıdır. Kurda zaman kavramı yiter, her şey sonsuz bir bekleyişe dönüşür, ölülerin fısıltıları taş duvarlarda yankı bulur. Kur'un hükümranı, Gölgeler Diyarı'nın kraliçesi Ereşkigal'dir. Adı Sümerce'de büyük toprağın hanımı anlamına gelir. Tabletlerde şöyle yazar: o, toprağın tuzuyla yoğrulmuş, gecenin karanlığından doğmuştur. Tanrılar, Ereşkigal'i gökyüzünden aldı ve ona karanlık ülkesini verdiler. Efsaneye göre Ereşkigal, dünyanın yaratılışından kısa bir süre sonra doğmuştur. Varlığı, ölümün ve karanlığın evrende bir denge unsuru olduğuna işaret eder. O, tanrıların gökyüzüne hükmettiği kadar yerin altındaki bilinmeyen aleme de hükmeden tekil bir dişi güçtür. En eski tabletlerde onun adı Irkalla'nın hanımı ve Kurnugia'nın kraliçesi olarak geçer. Sümer metinlerinde gök ve yer tanrıları arasında yeraltı dünyasının tek hakimi olarak anılır. Kimi arkeolojik bulgularda uzun siyah saçlı, çıplak ayaklı ve ellerinde adaletin terazisini tutan bir kadın başlı figür olarak betimlenir. Yanında çoğunlukla aslan, baykuş ya da yılan sembolleri yer alır. Sümerli yazıcılar onu şöyle betimler: ellerini toprağın tuzuyla, saçlarını geceyle örer. Sesi mağara rüzgarı gibi, adımları mezar taşlarının gölgesinde. Gözleri yıldızsız bir gecenin derinliği gibi, yüzü ise sonsuz bir yorgunluk ve kaçınılmaz bir huzur taşır. Sümer anlatılarında ölümden sonra ruhun Kur'a inişi neredeyse törensel bir sırayla tasvir edilir. Başbekçi Neti, gelen her ruhtan dünyevi bir öz alır. Kapılardan geçerken ruh adını, giysilerini, mücevherlerini ve hatıralarını yavaşça geride bırakır. Tabletlerde kapıların anahtarı Neti'dedir. Her gelenin özünü, kimliğini alır. 7 anahtar, 7 kapı. Ganzir Sarayı, gölgelerden örülü taşlarla çevrili, dev sütunlarla ve aslan başlarıyla süslenmiş, iç avluları ve 7 büyük salonu olan bir mekandır. Her salon, yaşamın veya ölümün bir evresini simgeler, girişlerde farklı hayvan figürleri bulunur. Ganzir'in 7 kapılı yapısı, yalnızca Sümer mitlerinde değil, daha sonraki Hitit ve Hurri anlatılarında da benzer biçimde karşımıza çıkar. Hititlerde yeraltı tanrısı, Lelvani'nin sarayının da çok katmanlı kapılarla korunduğu aktarılır. Başka bir tablette ise duvarlarında ölülerin fısıltısı, girişinde aslan ve baykuş gözü, orada ekmek taş, su çamur, susuzluk ve unutulmuşluk egemendir. Ereşkigal'in hikayesinin en eski bölümlerinden biri Gugalanna ile olan evliliğidir. Gugalanna, gök boğası olarak bilinir, göğün ve fırtınanın tanrısıdır. Onun adı Sümer'in en eski kraliyet destanlarında geçer ve gökyüzüyle yeraltı arasında sembolik bir köprü kurar. O an şöyle anlatıldı: Gugalanna, Krallar Meclisi'nden aşağı indi. Kur'un 7 kapısını geçti, Ereşkigal'in huzuruna vardı ve onunla birleşti. Böylece gök ve yer, ölüm ve yaşam, gece ve gündüz arasında ebedi bir denge kuruldu. Bu kutsal birliktelik, yalnızca tanrıların değil, evrendeki karşıtlıkların da uzlaşması anlamına gelir. Ancak bir süre sonra Gugalanna bir isyan sırasında öldürülür. Kraliçenin ilk kocası yitirildiğinde Ereşkigal'in yalnızlığı ve gölgeler ülkesindeki yas dönemi başlar. Tabletlerde şöyle yazar: boğanın kanı yere döküldü, kraliçenin kalbinde gece başladı. Kraliçenin gözlerinde yıldızsız gecenin ağırlığı asılı kalır.
Gugalanna'nın ölümüyle birlikte Ereşkigal'in içine düştüğü karanlık dönem aslında doğa döngüsünü anlatan bir metafor olarak da yorumlanır. Yunan mitolojisinde Persephone'nin yer altına inişi nasıl mevsimlerin değişimini açıklıyorsa, Sümerli için de Gugalanna'nın kaybı, yaşamın durakladığı, yasın ve sessizliğin hakim olduğu bir çağın simgesidir. Bu paralellik, farklı coğrafyalardaki toplumların aynı kozmik düzeni farklı mitlerle ifade ettiğini gösterir. Gugalanna'nın kaybıyla yeraltı ülkesinde tam bir sessizlik ve yas başlar. Sümer mitlerinde bu dönem Ereşkigal'in dünyasında karanlık ve sessizliğin hüküm sürdüğü bir çağ olarak tasvir edilir. Mezopotamya mitolojisinin yüzyıllar içindeki gelişimiyle birlikte Ereşkigal'in yalnızlığı ve yeraltı dünyasındaki hükmü yeni bir anlatı katmanıyla zenginleşir. Nergal ile olan karşılaşma ve evlilik. Bu ikinci evlilik özellikle Akkadca ve Babilce tabletlerde yani Sümer uygarlığının ardından gelişen Mezopotamya kültürlerinde daha ayrıntılı biçimde anlatılır. Birçok akademik kaynak ve araştırmacı Nergal anlatısının Ereşkigal kültüne Babil ve Assur dönemlerinde eklenmiş yeni bir motif olduğunu belirtir. Nergal ve Ereşkigal'in evliliği yalnızca bir aşk veya güç hikayesi değildir. Burada verilen mesaj, yaşam ve ölümün zorunlu birlikteliğidir. İlginçtir ki Hitit metinlerinde Lelvani'nin de yarı yıl yer altında, yarı yıl yeryüzünde hüküm sürdüğü anlatılır. Bu durum, doğa döngüsünün ve mevsimsel geçişlerin mitler aracılığıyla evrensel bir dille ifade edildiğini kanıtlar niteliktedir. Bir gün tanrılar gökyüzünde büyük bir şölen düzenler. Ereşkigal, Kur'un derinliklerinden bu davete katılamaz ve yerine oğlu Namtar'ı gönderir. Ziyafette savaş tanrısı Nergal, Namtar'a saygısızlık eder. Ereşkigal bu hakarete öfkelenir ve Nergal'i Kur'a çağırır. Tabletlerde şöyle der: Nergal kapı kapı indi, her kapıda bir gücünü bıraktı. Sonunda kraliçenin önünde diz çöktü. Nergal 7 kapıdan geçerken her bir kapıda bir kudretini, silahını ve simgesini bırakır. En sonunda savunmasız, insan kadar çaresiz halde Ereşkigal'in huzuruna çıkar. Kraliçenin yalnız bakışlarında öfke ve sonsuz bir hüzün vardır. Tabletlerde şöyle der: Kraliçe teklif etti, benimle kal, krallığımda hüküm sür, yılın yarısı burada, yarısı yeryüzünde. Nergal'in bu çağrıyı kabul etmesiyle yeraltı dünyasında yeni bir denge başlar. Bu evlilik kişisel bir aşkın ötesinde yaşam ve ölüm, bereket ve yas, gece ve gündüz arasındaki sonsuz döngünün sembolüne dönüşür. Nergal anlatısı, Ereşkigal'in yalnızlığının ardından gelen bir birlik ve denge arayışı olarak Mezopotamya'nın sonraki dönemlerinde öne çıkmıştır. Böylece Ereşkigal'in öyküsünde önce Gugalanna ile kutsal birlik, ardından derin bir yalnızlık ve yas, son olarak da Nergal ile yeni bir dengenin ve döngünün kurulması anlatılır. Mitlerin zaman içindeki evrimi, Sümer'den Babil ve Asur'a uzanan kültürel bir zenginlik ve derinlik kazandırır. Ereşkigal'in 2 önemli çocuğu vardır: Namtar ve Nungal. Namtar, ölüm ve hastalığın tanrısı. Sümer tabletlerinde ölüm getiren olarak adlandırılır. O, ruhların kurdaki yazgısını belirler, annesinin elçisi olarak hem insanlara hastalık hem de ölüme, geçişin huzurunu getirir. Namtar'ın ölümün yazgısı olarak betimlenmesi, Mısır'da ruhların kaderini tartan Anubis, kuzeyde Hel'in gölgeler diyarına hükmetmesi veya Hint geleneğinde Yama'nın ölüleri karşılaması Namtar'ın işleviyle aynı çizgidedir. Tabletlerde şöyle der: Ereşkigal'in gölgesinden bir oğul doğdu, adı Namtar oldu, o ölümün yazgısıdır. Fiziksel olarak karanlık ve uzun bir gölge, bazen insan başlı bir varlık olarak tasvir edilir. Onun adı anıldığında tedirginlik ve kaçınılmazlık hissi yayılır. Nungal, hem cezanın hem de şifanın dişi yüzü. Ereşkigal'in kızıdır ve tabletlerde mahkum edilen ruhlara hem azap hem de kurtuluş sunan bir figür olarak betimlenir. Tabletlerde şöyle der: Adaletin ve azabın hanımı Ereşkigal'in kızıdır. Zinciriyle ruhları çeker, şifasıyla serbest bırakır. Yeraltı sarayında Namtar annesinin sağ kolu, Nungal ise ruhların yeniden doğuşuna kapı aralayan bir yardımcıdır. Cezalandırıcı ve aynı zamanda şifa verici yönüyle çok daha sonra ortaya çıkan Anadolu'daki Lelvani kültünde olduğu gibi ikili doğaya sahip tanrıçaların öncüsü kabul edilir. Baş bekçi Neti, 7 kapının anahtarını elinde tutar. O, eşik bekçisi olarak bilinir ve gelen her ruhtan dünyevi bir parça alır.
Sarayın büyük salonunda yer alan 7 yargıç Annuna ise daha önce yeryüzünde yaşamış krallar, rahipler veya kahinler olarak tanımlanır. Şimdi ise yeraltı aleminde ruhların geçmişini tartar. Tabletlerde şöyle der: Kraliçenin huzurunda kral, rahip, çoban ve asker diz çöker. Burada herkes eşittir. Hiçbir dünyevi unvan burada geçerli değildir. Annuna yargıçları, Sümer toplumunun yaşam sonrası adalet inancının temel simgelerindendir. Sümer mezarlarında pişmiş toprak kaplar, minyatür hayvan figürleri, obsidyen taşlar ve Ereşkigal'in adının kazındığı tılsımlar bulunur. Bu nesneler, ölen kişinin ruhunun gölgeler diyarında kaybolmaması, aç ve susuz kalmaması, Ereşkigal'in adaletiyle huzura ulaşması için bırakılır. Bir cenaze töreninden toprağın hanımına tatlı su ve bir parça ekmek sunuldu. Ruhun aç ve susuz kalmasın. Kapların dibinde kimi zaman şöyle yazar: "Gölgemi unutma, adımı çağır." Rahipler, ölümden sonra ruhun 7 kapıdan kolayca geçebilmesi için 7 gün boyunca Ereşkigal'in adını anar. Kadınlar siyah kurdeleler, genç kızlar baykuş tüyleri takar, mezar başında "Ey Irkalla'nın hanımı, bana unutuluş değil, huzur bağışla" diye dua edilir. Arkeolojik buluntular bu ritüelleri doğrular niteliktedir. Anadolu'da Hitit mezarlarında Lelvani'ye adak olarak bırakılan hayvan kemikleri, Yunan geleneğinde Persefone için sunulan nar taneleri, Sümer'de ise obsidyen taşlar ve minyatür hayvan figürleri bulunmuştur. Bu ortak nokta, ölenin yolculuğunu kolaylaştırma arzusudur. Bazen kaybolmuş ruhlar için unutulanlar gecesi düzenlenir. Bu törende ismi anılmayan, adı unutulmuş ölüler için topluca dua okunur. Tabletlerde şöyle yazar: "Unutulanların adı bir gece boyunca anılır. Kraliçenin huzurunda barış dileriz." Ereşkigal'in adının önce Sümer tabletlerinde belirmesi, onun diğer kültürlerdeki benzer tanrıçalardan daha eski olduğunu gösterir. Allatu, Lelvani, Persefone, Hel, hepsi ölüm ve yeraltı kavramını temsil eder, ancak Sümer metinleri kronolojik olarak bu figürlerin öncüsüdür. Bazı Sümer mezar taşlarının arka yüzünde spiral ve döngüsel motifler oyulmuştur. Araştırmacılar bu desenlerin ruhun 7 kapıdan geçerek sonsuz bir yolculuğa çıkmasını simgelediğini ve Ereşkigal kültüyle bağlantılı olduğunu belirtir. Arkeologlar bazı mezar başlarında kül izlerine ve yanmış aromatik ot kalıntılarına rastlamıştır. Sümer geleneğinde Ereşkigal için mezar başında küçük bir ateş yakılır ve ateşe güzel kokulu bitkiler atılırdı. Bu dumanın ölenin ruhunu yeraltı ülkesine ulaştıracağına inanılırdı. Sümerli yaşlılar, çocuklara çoğu kez her ruhun sonunda huzur bulacağı sözleriyle teselli verirdi. Ölümden sonra yaşam, korkudan çok kabullenmeyle anılırdı. Gölgeler ülkesinin hanımı, her kaybın arkasında bir umut olarak görülürdü. Bugün hala Mezopotamya'dan Anadolu'ya kadar uzanan halk hikayelerinde ölümle ve bilinmeyenle yüzleşen herkesin Ereşkigal'in adaletinden payına düşeni mutlaka alacağına inanılır. Karanlığın kraliçesi, sonsuz döngünün hem gölgesi hem bekçisidir ve Mezopotamya gecelerinde rüzgar gölgeler arasında Ereşkigal'in adını fısıldamaya devam eder. Sıradaki miti seçmek için yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.